Gerçek olaylardan esinlenmiş midir? Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Benim en sevdiğim karakter şey vardı ya, eroin yapan. Böyle. Hocam ben sizi Aslan Bey'e benzetiyorum tarz olarak. Ne münasebet, yani Kurtlar Vadisi dizisine gerek yok bir meslek memurunun karizmasının artması için. Zaten yeterince karizmatik bir iş. Ya ne yapsın yani, o zamanki müsteşarlık makamı öyle takdir etmiş ki bence doğrudur yani. Çünkü ayyuka çıkmıştı bu şey. Hocam gazete takipçilerinin Ali Burak Darıcılı ya da istihbarat dendiğinde sorduğu, yönelttiği bazı sorular var. Bazı anahtar kelimeler var. Kurtlar Vadisi, Polat Alemdar, Aslan Akbey, Abdüley, Doğu Bey gibi. Bana da soruyorlar. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak Yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Biliyorum size de sorduklarını. Biz sizinle bunları sık konuşuyoruz ama yayınlarda çok açtığımız konular değil, ama artık ben açalım istiyorum. Size hemen sorarak başlıyorum. Hocam eski bir istihbarat meslek memurusunuz, size soruyorum. Polat Alemdar gerçek mi? Öyle bir figürün olma ihtimali, istihbaratçı figürün olma ihtimali mümkün mü, var mı? Gerçek değil tabii ki. Önce şöyle bir giriş yapalım. Şimdi diziler, filmler reyting kaygısıyla çekilmiş. Çok doğal olarak ticari bir ürün. Arkasında ekonomi var, oyuncular var, yani bir set var, bir ekosistemi var. Bunun ilgi çekmesi lazım, çok izlenmesi lazım. Dolayısıyla bunun aksiyon barındırması lazım, komplo teorisi barındırması lazım, heyecan barındırması lazım, dikkat çekici karakterler barındırması lazım. Bir ticari ürün. Meseleyi bir ticari ürün diye bakalım. Şimdi ticari ürünlerde gerçeklik aramak soru. Bir kere bunu kabul edersek bu diziler ve filmlerde gerçeklik aramamamız gerektiğini bilmemizde fayda var. Burada gerçek olaylardan esinlenme, şunlar bunlar olabilir mi? Olabilir. Ama bu komple bir olayın yansıtır mı? Bence o dizilerde bu yansıtılmaz diye düşünüyorum. Bir kere bunu böyle bir kabul edelim, genel giriş. Şimdi özellikle söylersen, bana sorarsan Kurtlar Vadisi'ni, başlangıcında bir dizi olarak o Kosova Eşgüdüm Bürosu başlangıcıyla başlayan... Ali Can'dan. Evet, başlangıcıyla iyi bir dizi olarak, ama gerçek olarak değil. Bir dizi olarak oradaki yaratılan karakterler çok dikkat çekiciydi. İçindeki aksiyonlar, işte oradaki karakterler, gerçekten her karakter iyiydi. O ilk bölümlerini herhalde bu Kurtlar Vadisi'ni izleyen herkes de... İlk 97 bölüm. Evet, yani gerçekten bence Türk dizi tarihindeki seyirciye ulaşan ve karakterlerin çok güçlü olduğu, bir kurgusunun iyi olduğu bir dizi serisiydi. O senin dediğin 97. bölümden sonra dizinin bu kurgu şeyinde bir eskiye göre biraz daha değişim olduğunu ben gözlemleyebilirim. Bunu eminim ki Kurtlar Vadisi fanatikleri de benimle birçoğu aynı kanaattedir. Yani mesela sana gerçek olaylardan esinlenmiş midir? Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Benim en sevdiğim karakter şey vardı ya, eroin yapan. Böyle. Emret ağam, hoş geldiniz. Çek şöyle. Hoş gelmişsin ağam. Emrin yerine getirilmiştir ağam. Haber aldım. Böyle karış şimdi. Bak eskiden, gerçek söyleyeyim, mesela Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'sunda eroin aşçıları varmış. Eroin aşçısı, yani bildiğin mutfak aşçı. Bunlar babadan oğula bu işi öğrenirlermiş. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti narkoterörle mücadele etme noktasında bu insan, yani bu çok etkili bir şey. Çünkü bunun ucu PKK'ya yardıma da gittiği için, bununla etkili bir şekilde mücadele ettiği için bu insanlar, son eroin aşçıları diyeyim, bunlar mesela Afganistan'a, İran'a gitmek zorunda kalmışlar. Orada bu işi öğretmişler. Gerçekten babadan oğula böyle bu işleri, uyuşturucu yapımını öğreten eroin aşçıları varmış. Bunlar öyle, yani bu işi yapılıyormuş. Şimdi mesela o karakterler mesela çok etkileyici. Yani bir dizi mantığı açısından bakarsan. Ben öyle görürüm. Bunun arka planında insanlar gerçeklik aramak istiyorlarsa bence gerçeklik aramasınlar. Çünkü gerçek değil. Gerçek olamaz. Şimdi her şeye muktedir, her şeyi yöneten, her şeye karar veren bir akıl yok, üst akıl. Her şeyi tek başına yapan bir istihbarat personeli yok bu şekilde. Ayrıca istihbari faaliyetler bir özel kuvvet faaliyeti değil. Yani böyle patlamalar, çatlamalar, atlamalar vesaire noktasında. Meselelere böyle bakalım. Ben bunu böyle okurum. Hocam şimdi teknik olarak Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar aslında Ali Can'dan olan bir istihbarat görevlisi ve bir operasyona başlamak için yüz değiştirme ameliyatına teşne oluyor. Ameliyattan sonra da bambaşka bir figürle, bambaşka bir yüzle mafyanın içine sızıyor. Böyle bir şey mümkün mü? Ben bu adamı tanımıyorum şef.
Mümkün değil. Mümkün Yüzünü değil. değiştiren yok mudur hocam? O yüzünü değiştirme şöyle, haber elemanlarının güvenliğiyle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman kanunda yetki var. Estetik ameliyat olma, yani bunu devlet karşılıyor. Bu var. Ama resmi bir devlet görevlisinin bu şekilde bir grubun içerisinde sızması pek mümkün değil. Yani ama Resmi bir görevi de değil aslında gözüken. haber elemanı pozisyonundaki insanlar zaten hani angaje denir. Yani bir istihbari hedefin içerisinden bir şahsı sana çalışır hale getirsin ya da birisini içeriye sokarsın. Birisi iç uğurlu, birisi dış uğurlu denir. Yani şimdi bu mantıkla bakarsan böyle, ama yani yüzünü değiştirmek böyle komplike, yani ben böyle şeyler, yani resmi bir devlet görevlisi açısından yok. Ama bir haber elemanının, bu hani gizli bir şey değil. Bu kanunu Google'dan da bulabilir insanlar. Can güvenliği ile ilgili bir sorun varsa devlet bu tür bir şeyi, desteği, kimlik değiştirmeyi, estetik ameliyatı finanse eder. Ediyor yani. Bu kanunlu bir yetkidir. Hocam Kurtlar Vadisi dendiğinde aslında birçok farklı konu anında gündeme geliyor ama benim dikkatimi çeken, sizinle ilintilendirebileceğim bir mesele daha var. Milli İstihbarat Teşkilatı 2003 yılında bir açıklama yayınladı, resmi bir açıklama. Tamam. Dedi ki Kurtlar Vadisi olayları önceden biliyor şeklinde bir durum var. İstihbarat aldıklarına dair durumlar var. Bunun kurumumuzla ilgisi yoktur dedi. Bu aslında teamüllere aykırı bir açıklama bence. Çok rastladığımız bir şey değil. Neydi buradaki süreç? Ya ne yapsın yani, o zamanki müsteşarlık makamı öyle takdir etmiş ki bence doğrudur yani. Çünkü ayyuka çıkmıştı bu şey. Yani dizide böyle hani sanki Milli İstihbarat Teşkilatı'yla bağlantılıymış gibi bir algı oluşunca kamuoyunda bunun önünü almak için o zamanki müsteşarlık makamı, yönetim böyle bir resmi açıklama yapma ihtiyacı duymuş. Bence de isabetli olmuş. O zaten bak işte ben ne diyeyim yani, devletin kurumu söyleyeyim yani. O dönemde ben de aktif görevliydim. Tam onu soracaktım aslında. Bize de soruyorlardı. Kurum içerisinde de böyle konuşuluyor muydu? Ya bize gittiğimiz zaman hani insanlar kafasında o dönemde Kurtlar Vadisi profillerini şey yaptıkları için siz hiç benzemiyorsunuz bana ve arkadaşlarıma. Biz bunu bir değil o kadar çok duymuşuzdur ki. Hocam ben sizi Aslan Bey'e benzetiyorum tarz olarak. Yok Kurtlar aslında. Vadisi'ndeki. Gerçekten. Böyle biraz daha Eğer akil. mesela şey olarak dersen, işte mesela senin mantığını söylersek, haber elemanı içeriye sokuluyorsa Aslan Bey de onun keosu işte. Doğru. Kendi Anladın mı? yönlendiricisi. Yani istihbarat mentörü. meslek memuru. Hani angajesini Doğru. edip. Ha dersen hani sen bana illa bunu gerçekle ilişkilendir dersen, burada bunu söylerim ben sana. Hocam bir de Kurtlar Vadisi'ni şöyle konuşulur. Bazı biliyorsunuz 90'lara, 80'lere damga vurmuş Türkiye'de figürler vardı bazı. Şimdi isim geçirmeye gerek yok. Bir kısmının ondan esinlenmiş olabileceği, işte bazı karakterlerin birkaç farklı tarihi karakterden esinlenerek bir şeyler yaptığı hep söylenir. Doğru, Böyle bir şey evet. mümkün müdür? Ya esinlenme olur. Bunu ben mesela bir senaryo yazarı değilim. Bir senaryo yazarı çünkü yani yaratıcı bir şey yani. Bak şimdi mesela Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümleri gerçekten yaratıcı. Yetenekli bir senaryo ve yönetmen şeyi var. Aksini hiç kimse söyleyemez. Yani şimdi ben de öyle bir yetenek yok. Tabii ki bir gerçek karakterden esinlenip yine bir hayal ürünü ortaya koyuyor ama bunu mesela güzel koyuyor. Etkileyici koyuyordu. İlk bölümlere hiçbir sözüm yok. Kesinlikle. Güzeldi yani. Bunu herkes de kabul edecektir. Gerçek karakterleri üzerine kurguyu oturtturmuş. Bunu da iyi yapmışlar. Bence isabetliydi. Hocam meşhur bir sahne vardır. Ama ben robot değilim. Ben etten kemikten bir adamım. Polat Alemdar Aslan Bey'le bir çatının tepesinde buluşur. Orada biraz böyle sitem eder. İşte der ki sen bana her şeyi öğrettin. Sen bana tüm plan kurmayı, planı uygulamayı öğrettin. Eleman eğitimi Ama işte. Haber eleman sahada eğitimi. işi ben yapıyorum. Sahada ve planda durumlar farklı olabiliyor diye isyan eder. Gerçekten istihbaratta iki sorun var. Birincisi usta çırak ilişkisi bu kadar belirgin midir? Ve O gerçekten usta çırak ilişkisi değil. saha ve plan Evet. uyumlu olabilir mi birbirine? Şimdi bir Prusya, adını da hatırlayamayacağım. Bir Prusya, önemli bir Prusya generali her plan düşmanla temas ettiğin anda bozulur der. Bence çok iyi bir laf. Tamam mı? Yani kağıt üzerindeki düşmanla temas ettiğin anda plan ortadan kalkar. İstihbaratta da plan yapılır, operasyonel planı. Bunu yapmak zorundasın. Çünkü bütçe temini ve bunu bir legal, hukuki zemine oturtman için. Ama sahadaki çok fazla değişkenle beraber plan genelde uygulanmaz. Burada meslek memurunun işte kabiliyeti ve tecrübesi ön plana İnisiyatif çıkar. alma becerisi. İnisiyatif alma becerisi oraya çıkar. Eğer senin dediğin baştaki kurgu üzerinden gidersek, KEOS'u yani meslek memuru, o haber elemanı, orada usta çırak ilişkisi yok. Orada o onu yönetiyor, sevk ve idare ediyor, ona yetiştirdiği eğitim var, veriyor. onun için Eğitim vermek. Usta çırak mesela iki meslek memuru, kıdemli olanın ona işi öğretmesidir. O ona eğitim veriyor. Şimdi Aslan Bey'i meslek memuru yani case officer olarak kabul edersek, ben bilmiyorum yani bunu kurgu olarak söylüyorum. Polat Alemdar da onun haber elemanıysa illa bunu gerçekle ilişkilendirmemiz isteniyor yani. O ona usta çırak ilişkisi değildir. O ona haber elemanına eğitim veriyor. Bak istihbarat tekniğinde. Usta çırak ilişkisi Aslan Bey kendisinden daha kıdemsiz bir meslek memuruna eğitim veriyorsa olurdu.
İkisi çok farklı şeyler. Ama dediğim gibi bu bak ben kendimi zorlayarak bu yorumu yapıyorum. Farkındayım Şimdi bu gerçek değil çünkü. Kesinlikle. Zorlama bir yorum ama benden hani böyle bir yorum bekliyorsa sen bekliyorsun çünkü ben de bu yorumu sana veriyorum. Hocam bir de şöyle bir detay daha var. Kurtlar Vadisi'nde bazı sahneler hatırlıyoruz. Ben de ilk 97 bölümü izledim gerçekten. Yani keyifle de izlediğimi söylemem lazım. Şimdi orada bir istihbaratçı figürü vardı. O da var mıdır? Yok abi gayet normal bir ofis yani. Niye karanlık? Yani niye karanlık ki yani? Bu oda niye karanlık diyorsun? Niye karanlık? Bilmiyorum ben hiç öyle bir ortam görmedim. Sizin ortam gayet aydınlıktı yani. Gayet aydınlık yani. Tamam, harika. Şimdi yeni kale riyaset yani eski riyaset kale çok da modern güzel bir bina. Pırıl pırıl. Gayet de bak pırıl şey rahat, pırıldır. keyifli Aynen yani. öyle. Hocam bir de oyunculardan birinin bir açıklaması olmuştu. Şimdi ismini hatırlayamadım. Programdan sonra, içerikten sonra size söyleyeceğim. Dedi ki biz dedi bazı istihbarat meslek memurlarıyla karşılaşıyoruz. Emekli olmuş, o anda çalışan. Bize teşekkür ediyorlar. Sizin sayenizde karizmamız arttı diyorlar demişti. Bu açıklamaya katılır mısınız? Kurtlar Vadisi'nin istihbarat meslek memurlarının karizmasına bir etkisi olmuş mudur? Ne münasebet yani Kurtlar Vadisi dizisine gerek yok bir meslek memurunun karizmasının artması için. Zaten yeterince karizmatik bir iş yani. Hocam çok karizmatik bir cümle oldu. Bu Kurtlar Vadisi'nde yayınlanacak bir cümle oldu. Şimdi aktif görevdeki meslektaşlarıma selam çekeyim buradan yani. Genç çocuk Hepsine arkadaşlara. selamlar söyleyelim buradan tabii ki. Yani özetle Kurtlar Vadisi hayal ürünü zaten bir dizi. Bunda şüphe yok. Diziye falan ihtiyaç yok yani. Zaten yeterince zor ve karizma bir iş. Eğer karizma peşinde koşuyorsa. Ama oradaki insanlar karizma peşinde koşan insanlar değil. Vatanını, milletini seven Kelle koltukta devlet yapan memurları. insanlar. Hep belli bir disiplin altında, emir komuta zinciri altında faaliyet icra eden, hukuka saygılı insanlar yani. Öyle bir şey yok. Hocam- Karizmaya ihtiyaçları yok yani onların. Kesinlikle öyle. Son bir şey sormak istiyorum size. Şimdi burada hikaye gereği istihbarat meslek memurları bir organizasyon kurup bir mafya örgütünü, mafya teşkilatını, büyük bir teşkilat çökertmeye çalışıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın böyle bir fonksiyonu olabilir mi? Yani burada herhangi bir örgütlü mafya suçunu, örgütlü bir suç oluşumunu deşifre etmek görevi MİT'in olabilir mi? Emniyetin değil midir? Hedef belirlemelerini, güncel hedef belirlenmelerini bilmem mümkün değil. Yani ben aktif görevde olan birisi değilim. Ama bir organize suç örgütü devletin güvenliğini tehdit edecek boyuta gelmişse ve bu dışarıyla da eklemlenmişse bu İstihbarat Teşkilatı'nın görev alanına girer. Büyük ölçekli, küresel ölçekli bir suç örgütü, Tam büyük olarak öyle. ölçekli Kurtlar kara para Konseyi. faaliyeti, büyük ölçekli narko terör faaliyeti. Yani bunlar yani devletin güvenliğini artık tehdit eder boyuta gelmişse, devletin içerisinde bir organizasyon boyutuna gelmişse bu doğrudan artık İstihbarat Teşkilatı'nın görev alanına girer diye düşünüyorum. Ama ben aktif hedef belirlemesini bunun müsteşarlık makamı bilir. Ben onu bilemem. Ben sadece değerlendirme yapıyorum. Hocam teşekkür ederim. Kurtlar Vadisi'ne dair eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok yani bunu bir dizi olarak görsünler. Başarılı bir diziydi başlangıç itibariyle. 97 bölüm, Evet. hep söyleyelim. İlk 97 bölüm. Sonra da yani onun izleyicileri vardır. Neticede burada bir emek var, bir ticaret var. Yani olaya böyle bakalım. Yani dizi ve filmlerde gerçeklik aramak sorunlu. Bu mesele böyle. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Hocam gazete takipçilerinin Ali Burak Darıcı'da ya da istihbarat dendiğinde sorduğu, yönelttiği bazı sorular var. Bazı anahtar kelimeler var. Kurtlar Vadisi, Polat Alemdar, Aslan Akbey, Abdüley, Doğu Bey gibi. Bana da soruyorlar.